İstanbul'un hareketli semtlerinden birinde yüksek bir apartmanın 5. katında yaşayan Arslan ailesi dışarıdan bakıldığında huzurlu bir tablo çiziyordu. Ancak her ailenin kendi içinde sakladığı fırtınaları vardı ve Arslanlar için bu fırtına son zamanlarda eskisinden daha şiddetli esiyordu. Ailenin reisi Metin Bey, emekliliğin getirdiği boşlukla kendini televizyon karşısına hapsetmiş, küçük şeylere bile çabuk sinirlenen, gergin bir adama dönüşmüştü. Eşi Ayşe Hanımsa, yılların birikimiyle omuzlarına yüklenen ev işleri ve eşinin değişen ruh hali arasında sıkışıp kalmış, sabrı tükenme noktasına gelmişti. Bu anlaşmazlık rüzgarının en çok etkilediği kişi ise ailenin tek çocuğu, 20'li yaşlarının başında üniversite öğrencisi olan Elif'ti. Elif, derslerinin yoğunluğu ve kendi gelecek kaygıları yetmezmiş gibi bir de anne babasının bitmek bilmeyen tartışmalarına şahit olmak zorunda kalıyordu. Akşam yemekleri, günün en huzurlu olması gereken anlarıyken, Metin Bey'in "yemek niye tuzsuz" ya da Ayşe Hanım'ın "bulaşıkları kim toplayacak" gibi basit sorularla başlayan, kısa sürede yüksek sesli atışmalara dönüşen tartışmalarına sahne oluyordu. Elif, bu duruma ne kadar üzülse de araya girmekten çekiniyordu. Çünkü her denemesi tartışmanın hedefinin kendisine dönmesine neden oluyor, "sen de babana çekmişsin" ya da "annenin lafına bakma" gibi cümlelerle arada kalıyordu. Bir akşam Elif'in arkadaşlarıyla dışarı çıkma planı yeni bir gerginlik fitili oldu. "Bu saatte nereye gidiyorsun? Derslerini mi bitirdin?" diye sordu Metin Bey otoriter bir sesle. Ayşe Hanım ise "bırak kız gitsin, biraz nefes alsın" diyerek Elif'i savundu. Bu küçük diyalog kısa sürede alevlendi. Metin Bey eşinin Elif'i şımarttığını söylerken Ayşe Hanım da kocasının aşırı baskıcı olduğunu dile getirdi. Elif kapının eşiğinde donup kalmış, gözleri dolmuştu. Gözlerini kaçırarak "ben zaten çıkmıyorum" diyebildi sadece ve odasına kapandı. İçerideki sesler kısılsa da Elif'in yüreğindeki fırtına dinmiyordu. Bu durumun kendisini ne kadar yıprattığını fark eden Elif, çareyi kitaplarda aramaya başladı. Kütüphanede gezinirken gözüne Stoacılık felsefesiyle ilgili bir kitap ilişti. Merakla okumaya başladı. Kitap, insanların kontrol edebilecekleri ve kontrol edemeyecekleri şeyler arasındaki ayrımı vurguluyor, olaylara karşı gösterilen tepkilerin tamamen kişinin kendi elinde olduğunu anlatıyordu. Elif, ilk başta bu fikirlerin anne babasının durumuna nasıl uyarlanabileceğini anlamakta zorlandı. Ama okudukça kendi iç dünyasında bir değişim hissetmeye başladı. Arslan ailesinin yaşadığı bu durum, hepimizin hayatında rastladığı küçük ya da büyük anlaşmazlıkların bir yansıması aslında. Peki bu fırtınaların içinde savrulup gitmek yerine daha dingin bir limana sığınmak mümkün mü? İşte burada Stoacılık felsefesi bize güçlü bir yol haritası sunuyor. Stoacılık, temel olarak kontrollü ve kontrolsüz olanı ayırt etme prensibine dayanır. Arslan ailesi örneğinde Metin Bey'in emeklilik sonrası değişen ruh hali, Ayşe Hanım'ın yorgunluğu ya da Elif'in ailesinin tartışmaları aslında onların dışsal kontrolü dışındaki olaylardır. Stoacılar, bu gibi durumların bizim dışımızda gerçekleştiğini ve bunları doğrudan değiştiremeyeceğimizi savunur. Ne Metin Bey'in karakterini bir anda değiştirebiliriz, ne Ayşe Hanım'ın yorgunluğunu anında giderebiliriz, ne de aile tartışmalarını bir anda durdurabiliriz. Peki, elimizden gelen hiçbir şey yok mu?
Tam aksine Stoacılık bize kendi tepkilerimizi ve düşüncelerimizi kontrol etme gücümüzün olduğunu öğretir. Elif'in yaşadığı durumun en büyük sınavı buydu. Anne babasının sözlerini ve tartışmalarını kişisel bir saldırı gibi algılamak yerine onların kendi içsel mücadelelerinin bir yansıması olarak görebilmesi. Stoacılık, olaylara yüklediğimiz anlamın onların kendisinden daha önemli olduğunu vurgular. Metin Bey'in "yemek niye tuzsuz" sorusu aslında bir açlık ya da memnuniyetsizlik ifadesi olabilirken, Ayşe Hanım'ın "bulaşıkları kim toplayacak" sorusu yorgunluğunun dışa vurumu olabilir. Bu durumda bu sözleri kişiselleştirmek yerine altında yatan nedenleri anlamaya çalışmak stoacı bir yaklaşımdır. Elif bu felsefenin ışığında anne babasının tartışmalarına farklı bir gözle bakmaya başladı. Eskiden öfkelendiğinde hemen odasına kapanır ya da karşılık vermeye çalışırdı. Şimdi ise derin bir nefes alıyor, söylenenlerin kendi kontrolü dışında olduğunu hatırlıyordu. Onların sözlerini kendi benliğine bir tehdit olarak algılamak yerine sadece kelimeler olarak görmeye çalıştı. Bu kolay bir süreç değildi elbette ama her denemesinde içsel bir dinginlik kazandığını fark etti. Stoacılık bize erdemli yaşamayı öğütler. Bu sadece doğru olanı yapmak değil, aynı zamanda bilgeliği, cesareti, adaleti ve ölçülülüğü hayatımıza dahil etmektir. Arslan ailesi örneğinde bu tartışmalar karşısında Elif'in gösterebileceği cesaret, bu durumu daha yapıcı bir şekilde ele almaya çalışmaktı. Ama bu cesaret, bağırıp çağırmak ya da tartışmaya katılmak anlamına gelmiyordu. Aksine sakin kalma ve durumu gözlemleme cesaretiydi. Peki, aile içi anlaşmazlıklar karşısında bu felsefeyi nasıl uygulayabiliriz? Öncelikle kendi içsel dünyamızın efendisi olmak zorundayız. Dışarıdan gelen her uyarıcıya otomatik bir tepki vermek yerine bir duraksama anı yaratmalıyız. Kızgınlık, korku, üzüntü gibi duyguların bizi ele geçirmesine izin vermemeliyiz. Bana söylenen bu sözler gerçekten benim kontrolümde mi? Yoksa sadece karşımdaki kişinin kendi içsel durumu mu diye kendimize sormalıyız. İkincisi, başkalarının eylemlerini yargılamaktan kaçınmalıyız. Herkes kendi geçmişi, deneyimleri ve inançlarıyla hareket eder. Metin Bey'in sinirli oluşu belki de yıllardır biriktirdiği stresin bir sonucuydu. Ayşe Hanım'ın sabırsızlığı belki de takdir görmeme hissinden kaynaklanıyordu. Onları yargılamak yerine anlamaya çalışmak stoacı bir yaklaşımdır. Bu, onların davranışlarını onaylamak anlamına gelmez. Sadece kendi iç huzurumuz için durumu kabul etme ve üzerinde kontrolümüz olmayan şeyler için endişelenmeyi bırakma anlamına gelir. Üçüncüsü, kendi tepkilerimizin sorumluluğunu almalıyız. Elif, başlangıçta anne babasının tartışmaları yüzünden dışarı çıkmaktan vazgeçtiğinde aslında kontrolü onlara vermişti. Stoacılık bize kendi mutluluğumuzun başkalarının elinde olmadığını hatırlatır. Elif, bu tartışmaların kendi planlarını etkilemesine izin vermemeye karar verdiğinde kendi özgürlüğünü yeniden kazanmış oldu. Dördüncüsü, şimdiye odaklanmalıyız. Geçmiş tartışmaların pişmanlıkları ya da gelecekteki olası gerginliklerin endişeleri bizi şimdiki andan uzaklaştırır. Stoacılık, anı yaşamanın ve kontrolümüzdeki tek zaman diliminin şimdiki an olduğunu bilmenin önemini vurgular. Aile üyeleriyle geçirilen her anı bir öğrenme ve büyüme fırsatı olarak görmek,
huzuru getirebilir. Son olarak hoşgörülü ve anlayışlı olmayı geliştirmeliyiz. Her insan hata yapar, her insan kendi içsel mücadelelerini yaşar. Stoacılık, bu insan doğasının bir parçasıdır. Ailemize karşı sabır göstermek, onların eksikliklerini kabul etmek ve kendi sınırlarımızı bilmek, daha huzurlu bir yaşamın anahtarıdır. Şimdi sizden rica ediyorum, kendi hayatınızda benzer anlaşmazlıklar yaşadınız mı? Bu fırtınaların içinde nasıl ayakta durdunuz? Ya da belki de savrulup gittiğinizi hissettiğiniz anlar oldu mu? Stoacılık felsefesinin bu prensipleri size ne ifade ediyor? Sizce Metin Bey ve Ayşe Hanım kendi içsel dünyalarında nasıl bir sacı pratik uygulayabilirlerdi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin. Unutmayın, bu tür tartışmalar kendimizi ve düşüncelerimizi sorgulamak için birer fırsattır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere dostlarım. Kendinize iyi bakın.